Bak doğarken böyle ağaçtan ambalajıyla doğuyor. Tamam mı? Buna plastik harcamaya artık gerek yok be güzel kardeşim ya. 4 tane muz. Baksanıza kaç para? 2.3 dolara yakın yani 2.28. Herkese Japonya Osaka'dan selamlar diliyorum. Şimdi böyle hemen hostelden çıktım. Arkamda Family Mart diye bir marketleri var. Japonya gördüğüm en pahalı market. Family Mart'a geldim. Şimdi size böyle yavaş yavaş hem buradaki ürünleri göstereceğim, değişik ürünleri. Hem de fiyatlarını anlatmaya çalışacağım. İçecek reyonundan başlayalım. Değişik olarak domates suyu var abi. Fiyatları da şöyle anlatayım size nasıl olduğunu. 100 yuan 1 dolar gibi düşünün. İşte 107 yuan 1 dolar da ona göre fiyatlamayı yaparsınız kafanıza göre. Domates suyu 138 yuan. Yani 11-12 TL civarlarına geliyor diye düşünüyorum. Tabii kurep değişiyor Türkiye'de. Onun için TL söylemek istemiyorum yani videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmediğim için. İşte içeceklerden neler var derseniz çok da farklı değil. Burada işte matcha çayı çok meşhur, yeşil çayı. Yani Japonya'nın yeşil çayı matcha çayı. Matcha çayımız. Green tea'miz var. Sularımız mevcut. Şunu söyleyeyim, burada tabii sular var. Fakat Japonya'nın suları içilebilir derecede. Onun için genelde her yerde, burada hostellerde, bazen metrolarda su bulabiliyorsunuz. Onun için size suya para vermenizi tavsiye etmem. Su bedava. Şöyle göstereyim. Burada genelde tüm Tokyo'da restoranlarda su bedava. Bakın burada değişik tipte de sular var bu arada. Bakın bu mesela neliymiş. Neli olduğunu anlamadım. Bu üzümlü gibi gözüküyor. Bu yeşil çaylı olabilir. Atıyor da olabilirim. Green dediği için öyle dedim. Ondan sonra işte vitaminli sularımız var. Normal sularımız var. Bu sanırım biraz daha supply drink diyor. Sweet diyor. Bu biraz daha sağlık için. Health beverage dediği için. Bu biraz daha sağlıklı su. Belki içinde biraz daha vitamin mineral olarak zenginleştirilmiştir. Olabilir. En ucuz bira 50'lik burada 2 dolar. Yani şu an fiyatıyla 12-12,5 liralara denk geliyor Türkiye bazına baktığınızda. Export biralar onlar daha pahalı oluyor. Mesela küçük bir Heineken burada. Şöyle bir Heineken alırsanız ufak. O 2.6 dolara gelirken eğer bir Çin birası içmek isterseniz mesela ne diyeyim size, en ucuzu Çin birası bu. Good Value and Good Quality diye geçiyor. Bu da 33'lük. Bu 1.7 dolar. En ucuz bira bu. En ucuzunu seçtim sizin için. Kolalarımız mevcut. Bu biraz daha değişik geldi. Coca-Cola Plus. İnanın ne olduğunu, ne farkı olduğunu, normal koladan ne farkı olduğunu bilmiyorum ama Zero sanırım. Burada anladığım kadarıyla yani. Burada böyle bir şey var. Egzersiz yapan abimiz var gibi gözüküyor. Bir de şurada Zero yazıyor. Atıyor da olabilirim ama belki Coca-Cola Zero olabilir. Atmışım çünkü burada Coca-Cola Zero var. Tokyo. Burada Tokyo'da 2020'de olimpiyatlar var. O nedenle ona da hazırlanıyorlar. Normal kolalarımız da mevcut. Ondan sonra Lipton Ice Tea Türkiye'deki gibi satmıyorlar. Lipton Ice Tea'yi böyle kutuda satıyorlar. Süt kutusu gibi satılıyor. Şöyle göstereyim. Buradaki biraz daha değişik. Bu ucuz. Yani aralarından en ucuzu bu. 1 dolar. Burada Lipton Ice Tea. Noodle'ların olduğu yere geldim abi. Noodle'lar işte 2.3 dolar. 2.1 dolar. Ondan sonra en ucuz noodle burada 2 dolar abi. En ucuzu 2 dolar. Şimdi size çok değişik bir şey göstereceğim. Japonya'da acayip yaygın olan yemek sisteminden bahsetmek istiyorum. Burada hazır yemekler çok meşhur. Mikrodalgalar var. İnsanlar buradan yemeklerini alıyor. Mikrodalga ısıtır direkt evine götürüyorlar. Çünkü sokakta çok yemek yenmiyor burada. Mesela neler var? Zaten Japonya'da olduğumuz için meşhur sushileri bizde. Yani burada mevcut. Onun yanında birçok tavuklu yemek var. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum ama tavuklu yemekleri var. Yine dediğim gibi pilavlılar var, işte dürümler var, sandviçler var. İşte sandviçler 3 dolarla, normal yemekler de 5 dolar arasında değişiyor. Yani 3 dolarla 5 dolar arasında yemekler değişiyor. Dışarıda yemek yemek isterseniz mesela bir restoranda, bir kafede, o zaman işte fiyatlar 10 dolar, 9 dolar arasında değişiyor. Yani 8 doları falan da bulursunuz ama işte ortalaması 8,5-9 dolar diyeyim. Buradaki yemek reyonunun yan tarafında pilavlar satıyorlar. Hazır pilavlar. Tabii sushi gibi yosuna sarılmış pilavlar. İçinde de işte genelde bazen balık oluyor, bazen bakayım pork oluyor, bazen
işte dana eti oluyor. Burada 1.2 dolar şu kadarcık 40 gram pilav. Aa, somon. Bayağı hocam somon satıyorlar. Izgara somon satıyorlar. Bu da ızgara balık. Bu da aynı abi, o tarz. Izgara balık ve ızgara somon satıyorlar. Somon tabi burada diğer ülkelere göre biraz daha ucuz. Ucuzmuş bak somon ya. Somon gerçekten de ucuzmuş. 1.8 dolar. Güzel. Bak ben bunu fark etmemiştim. Fark etseydim somon yerdim. Şimdi bakın burası meyve reyonu. Böyle küçükken bize söylüyorlardı işte Japonya'da kavunu böyle bölüp satıyorlarmış. Acayip pahalıymış. Evet, gerçekten de burada pahalı meyveler. O nedenle mesela böyle küçük kapların içine koyuyorlar abi meyveleri. Burada böyle kilo meyve tabii ki de almak bayağı pahalı. Mesela bu anladığım kadarıyla şeftali. Niye suyun içinde derseniz tabii kesiliyor. Bozulmasın diye böyle özel bir jelin, özel bir suyun içinde bekletiyorlar. Bunun gibi mesela karışık meyveler var. Mesela karışık meyve. Ne kadar, bakın şu kadarcık karışık meyve. İçinde de neler var? Mandalina var. Sanırım şu ananas. Mandalina ananas ikilisi. Şu kadarcık ya. Yani ne elim kadar düşünün. 3 dolar. Yani 18 TL'ye falan geliyor herhalde. Şu an Türkiye kuruyla birlikte. Bunun yanında yine şu kadarcık mandalina, belki görüyorsunuzdur. Mandalina ile şeftali, mandalina, ananas var burada da. Şu kadarcık şey. Bunun fiyatı burada yazıyor da muhtemelen şudur. KDV dahil. 2.16. Şöyle muz var ya, bunu hiç anlamıyorum abi. Zaten bak, bu muzun kendiliğinden bir doğuştan bir poşeti var. Bak, doğarken böyle ağaçtan ambalajıyla doğuyor. Tamam, buna plastik harcamaya artık gerek yok be güzel kardeşim ya. 4 tane muz. Baksanıza kaç para? 2.3 dolara yakın, yani 2.28. Bir de Japonya'da şuna çok dikkat edin kesinlikle. Görülen fiyatlar net fiyat değil. Hep fiyat 2 defa yazılıyor, bir üstte bir altta. Ödemeniz gereken fiyat en alttaki, yani buradaki vergiler dahil diye geçiyor. Bakın fiyat da dediğim şu, 314 vergisiz, 345 vergili. Ne yapacaksınız abi? Buradan tık bir tane virgül açacaksınız. 3 dolar 45 sent diye düşünün yani. Hani çok küçük oynuyor aralarında. Tabi direkt net değil, birebir değil ama çok ufak oynadığı için onları söyleyebilirsiniz. Burada çok güzel bir şey var böyle. Şu arkada gördüğünüz yerde insanlar burada sıcak olarak işte genelde kızartmış tavuk veya da kızarmış et, biraz da ızgara et yiyorlar. Uygun fiyatları, yani normal Japonya'ya göre biraz daha uygun. Tabi normal göre, bana göre pahalı da işte bir tane şöyle bir parça tavuk 9 liraya falan denk geliyor. Ondan sonra en ucuzu şey var, patates kroket gibi bir şey var, o da 1 dolara geliyor. Yine yukarıda bir sürü tavuk şiş çeşidi görebiliyorsunuz. Buradaki marketlerde ATM'ler var. Ya 7-Eleven ATM'leri ya da Family Mart ATM'leri. Burada çok küçük bir komisyonla bayağı Türkiye'deki bankanızdan parayı çekebiliyorsunuz burada. Yani ne kadar diyeyim size, 100 dolarda 1 dolar komisyon alıyor banka. Onun için gayet güzel. Burada Türk parasıyla sakın Japonya'ya gelmeyin. Çok büyük exchange'den para kaybedersiniz. Ben Vietnam parasıyla geldim buraya ve belki işte 100 dolarda 20 dolar falan kaybım oldu. O nedenle buraya gelmişken ya dolar, euro gelin veyahut da direkt banka hesabımızda TL olsun. Euro falan değil, banka hesabımızda TL olsun. Buralarda paranızı çekebilirsiniz ATM'lerde yani. Are you sure you have everything? Gelelim meşhur Japon atıştırmalıklarına. Buradaki tabi cipsler bizim Lay's, Doritos, Ruffles gibi değil. Bunların kendi markaları, kendi cipsleri var. Şöyle mesela çok değişik bir cips burada görebiliyorsunuz. İşte etli var burada mesela. Etli cips yok değil etli cips değil. Karidesli. Mesela bu cips karidesli. Mesela şu var. Anladığım kadarıyla bu biftekli. Biftek resmi var çünkü üstünde gördüğünüz gibi. Burada ramen bunlar. Mesela Vietnam'da noodle, buradaki biraz daha makarna tarzında, biraz daha geniş erişte gibi düşünün buradaki noodle'ları. Tabii farkı ne derseniz de Vietnam'dakiler pirinçten yapılıyor. Buradakiler pirinçten yapılmıyor çünkü böyle biraz daha geniş seviyorlar bunlar. Japonya deyince tabii olmazsa olmaz animelerimiz var burada. Ben çok anime okuyucusu değilim. O nedenle hani bilmiyorum hangi animenin burada
daha çok ilgi çektiğini veyahut da neyin okunduğunu. Şöyle rafı size göstereyim. Bilmiyorum aranızda anime ile ilgilenen var mı? Bir şey anlayabilir orada. Şimdi bakın, burası ödeme kısmı, arkası. Bu ödeme kısmına gelmeden önce burada ayak izi var, görüyor musunuz? Buradaki insanlar, çok ciddi söylüyorum, 10 kişi de olsa, 20 kişi de olsa bu markette kimse ödeme yaparken kasada arkanda beklemiyor. Herkes şurada, gördüğünüz gibi adam da mesela orada. Bakın geçmiyor. Abi orada bekliyor adam. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Beklemek burada çok önemli. Kimse beklerken hiçbir şekilde hiçbir şikayet yapmıyor. Herkes abi sırasının gelmesini bekliyor. Öndekinin işini halletmesini bekliyor. Hiçbir baskı yok. Bir de çok güler yüzlüler. Hiçbir yerde burada bahşiş verilmiyor. Örnek veriyorum, bir şey alacaksınız, 2.9 dolar, sizde 3 dolar var cebinizde. Türkiye'de işte 9 lira, 10 lira bir şey oldu. Bırakıp çıkarsınız ya abi, arkanızdan takip ediyorlar burada. Parayı geri veriyorlar. Yani o kadar burada bahşiş hiç konuşulmuyor. Yani hiç bahşiş olmamasına rağmen değişik bir şekilde hizmet burada çok yüksek. Bölümü sonlandırırken şöyle Japon yeni geleneklerine uygun bir restoranta geleyim dedim. Bir önce bahsetmiştim, şöyle arkada matik var abi. Yemek matik. Oradan yemeğimi sipariş ettim. Biraz et, biraz pilav, salata, yumurta falan böyle bir şeyler getirdiler. 7 dolar. En ucuzu bunu buldum. En geleneksel, yeni geleneklere uygun olanı bunu buldum. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi bana afiyet olsun.